Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Prada'ya ait olan mini çantayı çalışacağız. Hazırsanız tarifine geçelim. Arkadaşlar tekrar merhaba. Bugün sizlerle videonun başında görmüş olduğunuz Christian Dior'a ait olan daha önce büyüğünü çalıştığım çantanın küçük versiyonunu yapacağım sizinle. Daha önceki videomda da görmüşsünüzdür zaten, zincir işi yaparak başlamıştık. Şimdi önceki çantamda olduğu gibi yine aynı şekilde zincirlerim aynı sayıda olacak. 17 zincir çekerek başlayacağım. 5 milimetre tığ kullanıyorum. Bir de rafya ip. Bu sefer sarıyı tercih ettim. Yine 17 tane zincir çektikten sonra ters çeviriyoruz örgümüzü. Bu zincirlerin arkasına çalışacağız. 16 tane sık iğne yapacağız. Video çektiğim zaman inadına yapamıyorum. Bir dakika. Şu 16'yı biraz gevşek çekeceğim. 16 ve 17. 17 ters çevirdikten sonra hemen alta batıyorum. Bir tane sık iğne. Bakın şu ters çevirdiğimiz zaman böyle ortada çizgi olan yerlere batacağız. Birinciyi yaptık. İkinciyi. Üçüncüyü. Dördüncüyü. Beşinciyi. Bu şekilde ben sıranın sonuna kadar öreceğim 16 tane sık iğne, sonrasında tekrar birlikte olacağız. Arkadaşlar ben 16 tane zincir çektim hepsine. Şimdi bir zincir çekip dönüşümü sağlıyorum. Zincirden sonra bakın hemen gelen ilk sık iğne boşluğuna bir tane sık iğne yapıyorum. Sonrasında yine bir sık iğne. Bu şekilde yine sıranın sonuna kadar öreceğiz. Ben sıranın sonunda sizinle tekrar birlikte olacağım. Arkadaşlar ben sıranın sonuna geldim. Sapım da çıktı. Son sıraya bakın. Şurada son sık iğnemize de batıyoruz. Toplamda 16 tane yapıyoruz. Bu arada ben belirtmeyi unuttum. Ben rafya ipi çift kat kullanıyorum. Bu gövdeyi yaparken. Sonra da çiçekler için tek kata döneceğiz. Şimdi 2 tane yaptım. 2 sıra yaptım. Şimdi hatırlarsanız diğer şeyde de yapmıştık böyle. Bunlar tabii üçlenecek, böyle durduğuna bakmayın. Şöyle yerleştiriyorduk hatırlarsanız. İzlediyseniz tabii. Şimdi bu şekilde hep 17 zincir çekip 16 sık iğne yaparak 2 sıra öreceğiz. İlk önce 4 tane. Sonrasında 2 sıralı 4 tane, 3 sıralı 4 tane, çünkü kare olacak çantamız. Bu 6 sıralıdan da 4 tane öreceğiz. Fakat bu 6 sıralının tek farkı, 6 sıra ördükten sonra etrafında bir de çerçeve yapıyoruz. Onu da göstereceğim size. Şimdi ben 6 sıra boyunca öreceğim bunu. 6. sıranın sonunda tekrar birlikte olacağız. Bu arada dönüşümü, bir dakika, son kez bir dönüş daha göstereyim size. Yine bir zincir çekerek dönüşümü sağlıyorum. Hemen dibine batıyorum. Zincirin dibindeki ilk sık iğne boşluğuna. Bu şekilde 6 sıra öreceğim bunu da. Arkadaşlar bir de bu 4'er tane yaptıktan sonra 4 tane ikili, 4 tane üçlü, 4 tane altılı. Bir de 28 zincir çekip böyle 27 sıra sık iğne yapacağız.
Bir sıra öreceğiz ama bunu. 27 tane sık iğne bir sıra boyunca örülecek. Bundan da 8 tane yapmamız gerekiyor. Onu da belirteyim. Burada ben altılıyı da yapayım ve geleyim tekrar. Arkadaşlar ben şunları toplayayım. Şimdi 6 sıra ördüm. 6 sıra ördükten sonra 6 sıra sık iğne bir zincir çekip örgümü ters çeviriyorum. Ve köşelere ilk önce birinci yine dibe geliyorum. Çerçeve yapacağız burada. Sadece buraya has 2 tane yapacağım. Çünkü alttan gelirken üçüncüyü tamamlayacağım. Şimdi 2 kere battım aynı yere. Köşede. Sonra dümdüz yine sık iğnelerimi öreceğim. Bir dahaki köşeye kadar. Hızlı hızlı videoyu kesmek istemiyorum. Evet, son arkadaşlar. Son 2. Şimdi diğer köşeye geldim. Yine 3 kere batıyorum aynı yere. Bakın köşeye bir kere battım. 1, 2, ikinci aynı yere batıyoruz yine. Üçüncüyü de aynı yere battık. Ve dönüşümüzü sağladık böylece. Buraları düz öreceğim. Bakın. 2, 3, 4 ve 5.'ye yine köşeye geldik. 3 tane sık iğne batıyorum yine buraya. 1, 2 ve 3. Aynı şekilde buradan dümdüz öreceğiz alt kısmından. Bu köşeye geldiğimiz zaman yine buraya 3 tane sık iğne. Buraya kadar geleceğiz. Bu 2 tane battığımız deliğin içine bir tane daha öreceğiz. 3 ve kaydırmayla kapatacağız. Böylelikle yani çerçevemizi de bitirmiş olacağız. Dediğim gibi böyle çerçeveyle 4 tane yapacağız altılı. Bunu biraz daha söyleyeyim. Bunu herhalde es geçtim. 28 zincir çekerek 27 sıra sık iğne ördüm. 27 tane sık iğne ördüm, özür dilerim. Bir sıra boyunca. Bundan 8 tane yapacağız. Bu arada birazcık ütülemek de gerekiyor. Bunların düzgün görünmesi için ama çok ılık ütüyle buharla yapalım. Ben de ütüleyeyim, geleyim ve dikimini göstereceğim size tekrar. Arkadaşlar tekrar merhaba. Bu tarif ettiğim şekilde ördükten sonra kenarları bu şekilde birleştireceğiz. Çiçekleri de göstereceğim size. İlk önce bu parçayı dikmeyi. Ben bir kısmını diktim. En üstte üçlü parçayı koyuyorduk. Sonrasında altılı parça ve onun altında da ikili parçamız vardı. Hatırlarsanız 28 zincirle 27 tane boşluk bırakmıştık. Bu aralarda 7 tane boşluk bırakarak dikeceğiz. Tabii ben diğer parçamı bulabilirsem hemen geliyorum. Şimdi arkadaşlar bir tane parçayı diktim ben zaten birlikte. Şimdi ikincisini dikeceğiz. Bakın şimdi 3 taneye karşılık gelecek. 1, 2, 3. Buradan hemen parçamdan ipimi geçiriyorum. Bakın şöyle kaldırayım. Sırayla böyle 3 parçayı da 2 parçayı da birbirine birleştireceğim. Birinciyi diktim. Şu hani budaylar var ya, arkalarından alıyoruz ki dikişimiz görünmesin diye. Şu anda ikinciyi dikiyorum. Ve üçüncüyü
2 kere dikeceğim. Daha sağlam olsun diye. Burayı diktikten sonra ipimizi kesiyoruz. Bir altına geçeceğiz. Arkadaşlar şimdi bu üst parçayı diktim. Sonrasında bakın 7 tane boşluk bırakıp 8. boşluğa ipimi geçirdim ve hemen gelip bunun bu hem bu dönüş köşesi var diye yaptığımız çerçeve oraya batırıyorum ipimi ve böyle sırayla dikeceğim. Şöyle bir kere daha tutturayım. Köşelere 2 kez batıyorum daha sıkı dursun diye. İlk videoda da dikimi göstermiştim. O yüzden çok detaylandırmadım. Öyle çok kısa gösteriyorum. Hızlı hızlı. Bu şekilde dikeceğiz. Yine bunu bir diktikten sonra 7 tane boşluğumuz kalacak. Son 2'yi de buna yapıştıracağız. Bu parçayı dikişini bitireyim. Sonrasında çiçekleri ve monte edilişini göstereceğim. Arkadaşlar birazcık da çiçeklerden bahsetmek istiyorum. 2 tip çiçek kullandım ben bunda. Biraz küçük olduğu için çanta. Bir tane böyle yaptım. Bir tane böyle puf şeklinde çiçek yaptım. Şimdi önce pufu gösterelim. Sihirli halka yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum. 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane sık iğnemi yaptıktan sonra ipim çekerek sıkılaştırıyorum. Gerçi bollaşacak ama sonra yine çekerek düzeltiriz. Ve ilk yaptığım sık iğnenin tepesine gelip kaydırmayla bağlıyorum. Sonrasında 3 zincir çekiyorum. 1 2 3. Tığımın başına bir kez doladım. Bu kaydırma yaptığım noktaya geldim. İkili trabzan yapar gibi ipimi çektim. 1. Ama kapatmıyorum. Tığımda bekletiyorum. Yine tığımın başına ipimi doladım. Aynı yere batıyorum yine. 2. Yine ipimi çekiyorum. Yine tığımın başına dolayıp 3. Yine tığımın başına doladım. 4. Ve 5 kere aynı yere batıyoruz. Aynı işlemi yapıyoruz. Sonrasında biraz böyle ittirelim ki top gibi bir görüntü olması gerekiyor. Bu şekilde kaydırarak bir kere de çekiyorum. Sonra 2 zincir çekiyorum. Bir sonraki sık iğnenin içine kaydırmayla bağlıyorum. 2 zincir çektikten sonra. Sonrasında tekrar 3 zincir, 2, 3. Yine tığımın başına doladım. Bu kaydırma ile yaptığımız sık iğnenin tepesine gelip 1, 2, 3, 4 ve 5. Bu şekilde yine kaydırarak çekiyorum. Yine 2 zincir çektikten sonra bir sonraki sık iğnenin tepe noktasına gelip yine bir tane kaydırma yapıyorum. Yine 3 zincir, 1 2 3. Tığımın başına bir kez doluyorum. Bu kaydırma yaptığım sık iğneye yine bir tane çekiyorum. İkili trabzan yapar gibi. Yine tığımın başına doluyorum. Yine çekiyorum 2. Yine 3. Bir kere daha tığımın başına doladım. 4. Bir kere daha 5. Ve 5 tane olduğu zaman tığımın başına yine tığımın başına ilmek alıp kaydırma yaparak kapatıyorum. Sonrasında yine 2 zincir 1 ve 2 gelen sık iğne boşluğuna yine kaydırma yapıyorum. Bu şekilde 5 tane yapacağız. Bu arada yine açıldı, gevşedi. Bitirince sıkılaştıracağım. Bu şekilde 5 tane yapacağız. Şu anda ben 3.'yü yaptım.
5 taneyi yaptıktan sonra arkadaşlar burada yine kaydırma ile bağlayacağız. Bu motifimiz böyle. Arkadaşlar şimdi bunu papatyayı çalışacağız, bu çiçeği. Yine sihirli halka yaparak başlıyorum. Sihirli halkayı yaptıktan sonra 10 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane sık iğne yaptıktan sonra yine şunu bir bunu iyice sıkalım. 10 tane sık iğne yaptıktan sonra bakın bu sık iğne var ya, gelen ilk sık iğne. Bunun hani bu tepedeki başaklar var ya, arkadaki başağına bir belirteç koyalım ki karışmasın. Çünkü öncelikle ön başaklara çalışacağız. Şimdi arkadakini işaretledik. Biz şimdi buna tutunacağız. Bu öndekine. Bakın şuna. Şu arkada kalsın. Şimdi bu küçüğüne, öndekine kaydırmayla bağladım. Kaydırmayla bağladıktan sonra 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan yapacağım. 1, 2 ve 3. 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra tekrar 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Aynı boşluğa gelip kaydırmayla bağlıyorum. Hani bu 3 tane ikili trabzanı yaptığımız yere. Sonrasında ilk gelen sık iğnenin yine önünden alacağız ilk ilmeği. Buraya bir kaydırma yapıyoruz. Sonrasındakine yine bir tane daha kaydırmayla geldik. 3 zincir çekiyorum gene, 2 ve 3. Aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Yine 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Yine aynı boşluğa gelip kaydırma yapıyorum. Yine alttan gideceğiz şimdi. Biliyorsunuz arkadakine çalışmıyoruz. İlkine gelip bir tane kaydırma. İlk gelen sık iğneye. Sonrasındakine gene ikincisine de kaydırma ile geliyorum. Ve yine 3 zincir çekip 1, 2 ve 3 bu şekilde 3 tane sık iğne, 3 tane ikili trabzan yapıyorum aynı boşluğa. 2 ve 3. 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra 3 tane zincir, yine 2 ve 3. Yine aynı boşluğa gelip 3 tane ikili trabzan yaptığım boşluğa kaydırmayla zincirlerimi de kapattım. Sonrasında gelen ilk sık iğnemiz yine ön lobu alıyoruz. Bir tane kaydırma. Sonrasında yine bir tane daha kaydırma. Ve yine 3 zincir çekerek buraya da aynı şekilde trabzanlarımızı yapıp zincirlerimizle devam ediyoruz. Bu şekilde 5 tane yapacağız. Ben şimdi 4.'yü yapıyorum. 5.'yi de yapayım. Sonrasında bir üst sıraya geçmeyi göstereceğim. Arkadaşlar 5.'yi yaptıktan sonra yine bakın ilk loba kaydırma yaptım. Bir boşluk daha var çünkü. Burada kapattım. Sonrasında bu arkaya çalışacağız bakın. Şu papatyanın arkasına. Hatırlarsınız biz bir tanesine şey koymuştuk. Bir dakika, şu ip geliyor. Lacivert ip koymuştuk. Burası zaten bir tane sık iğne boşluğu gibi duruyor yine. Şuraya bu biraz kalın geldi. Bir dakika. Şunu bir açayım önce.
Tam arkasına gelecek çünkü. Yine buraya bir tane kaydırma yaptım. Sonrasında 4 zincir. Bunlar alttan olduğu için daha yüksek görünmesi gerekiyor. 4 zincir, 2 kere doladım. Burada artık bu boşluklara 3 tane üçlü trabzan yapacağım. Zor oluyor biraz. 1 2 ve 3. 1 2 kez doladım yine. 1 2 ve 3. Yine 1 2 1 2 ve 3. Şimdi 4 zincir çekiyorum yine başlangıçta olduğu gibi. 1 2 3 ve 4. Yine aynı boşluğa kaydırma yapıyorum. Bakın sonrasındakiler görünüyor zaten. Bu kabaran çiçeklerimizin altındaki hemen bakın görünüyor. Hemen kaydırmayla buraya yine bağladım. 1 2 3 ve 4 zincir çekiyorum. Yine tığımın başına 2 kez doladım. Aynı boşluğa 3 tane üçlü trabzan yapacağız. 1 2 ve 3. Yine tığımın başına 2 kez doladım. 2 ve 3. 3 tane ikili üçlü trabzan yaptıktan sonra 4 zincir çekeceğim. 1 2 3 ve 4. Hemen altına yine aynı yere kaydırmayla bağladım. Sonrasında yine bakın gelen çiçeğin hemen arkasına zaten belli kaydırmayla bağlıyoruz. Bu çiçeğimiz bu şekilde. 5 tane yapacağız yine arkalara. Yine 3 4 zincir. Üçlü trabzan, 3 tane üçlü trabzan yaptıktan sonra 4 zincir çekip yine aynı boşluğa kaydırmayla kapatacağız. Bu modelimiz böyle. Sonrasında şu bahar dalımız var. Bunu yapmıştık biz ilk videoda ama tekrar sizinle bir hatırlatma olması için yapacağım. Bir de yaprak yapacağız. Arkadaşlar şimdi bu başağı yapacağız. Başak içinse 4 tane zincir çekiyoruz. Dört tane zincir çektikten sonra 3 tane sık iğne. Ve 3. Sonrasında 3 zincirle dönüş yapıyorum. Tam birinci ve ikinci bunlar. Ortadaki sık iğneye gelip yine o puf çiçeklerinde yaptığımız gibi bir aynı boşluğa 2 3 tane yapıyorum. Sonrasında kapatıyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğa 3 tane daha yapıyorum aynı şekilde. 1 2 ve 3. Sonrasında yine bir zincir çekip gelip 3. sık iğnenin tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Batıramadım ki. Şimdi oldu. Bir tane ikili trabzan yaptım. Sonrasında yine 3 zincirle dönüşümü sağlıyorum. 1 2 ve 3. Yine aynı boşluğa geliyor. Pardon. Aynı boşluğa değil. Bu arada bir zincir boşluk çekmiştik ya, bu üçlülerin arasına giriyorum. Yine 3 tane. Ve kapatıyorum. Araya yine bir zincir. Yine 1 2 ve 3. Bir zincir çekiyorum yine. İkili trabzan yapmıştık. Onun tepesine batıyorum. Şimdi üçüncüyü yapacağım.
Yine 3 zincir, 1, 2 ve 3. Yine bu aradaki bir zincire, bu pufların arasındaki bir zincire batıp 1, 2, 3. Sonrasında kapatıyorum. Yine araya bir zincir, 1, 2 ve 3. Kapatıyorum. Bir zincir çekip yine ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonrasında bir zincirle dönüşümü sağlıyorum. Şu pufların arasına gelip bir kaydırma yapıyorum. Bu noktada zincir çekmiyorum. İpimi uzatıyorum. Bu sefer bir tane yapacağız araya. 1, 2, ipim de bitti. Ve 3. Bundan sonra zaten kaydırıp kapatıyoruz. Bu şekilde başağımızı da ördük. Şöyle araya monte ediyoruz. Bakın ben nasıl diktiğimi de göstereyim. Sadece uçlardan birleştirdim. Bir tane büyük çiçeğim buraya, bir tane yaprak buraya, bir dal, bir tane de puf. Bu arada sayılarını da söyleyeyim size. Hepsinden 8'er tane yapacağız. Yaprak da dahil. Şimdi yaprağın tarif edeceğim. Yine sihirli halkayı oluşturduk. Bir zincir. 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 2 sık iğne, bir tane tekli trabzan, 2 tane tekli trabzan, 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonrasında 2 tane üçlü trabzan yapacağım. Tığımın başına 2 kez doladım. 1, 2 ve 3. 1, 2 kez doladım. Yine 1, 2 ve 3. Sonrasında bir tane zincir çekiyorum. Bu sonuncu yaptığım üçlü trabzanın şu arasından bakın. Tepe noktasından giriyorum. Gövdesinden alıp kaydırma yapıyorum. Sonrasında yine tığımın başına 2 kez dolayıp iki tane daha üçlü trabzan. 1, 2, 3. Yine ikinci üçlü trabzanım. Sonrasında yine 2 tane ikili trabzan. İki tane tekli trabzan. İki tane ikili trabzan yaptım yine. Pardon. 2 tane tekli trabzan. 1, 2 ve 2 tane sık iğne yapıp bu şekilde kapatıyorum. Bunu da büzüyoruz. Bu şekilde de yaprağımız oluyor. Şöyle yerleştirme yaptım. Ben tarif edeyim. Bu çift katlı çiçeğimi yaptım. Sonrasında böyle bir tane koydum. Şuraya pufu yerleştirdim. Şu arada bir boşluk kalıyor. Buraya da yaprağımı bu şekilde monte ediyorum. Ben bunun dikimini yapayım. Sonrasında şu parçaları birleştirelim. Arkadaşlar ben bakın bu son parçayı da ördüm. 3 taneyi birleştirmiştim. Şimdi sizinle bunu da birleştireceğim. Bakın şöyle başlayayım. Alttan başlayayım. Ters çevireyim örgümü. Önce ipimizi yerleştirelim. Çift kat şeyde yapıyorum. Bu arada papatyaları tek kat yapmıştık. Birleştirmeler daha sert ve dik durması için çift kat yapacağız. Bakın şu aradaki boşlukları şu buğdayları ben budaya taktım. Şu başaklar bunun arkasından şunun da arkasından karşılıklı gelen karşılıklı
başakları alıyoruz. Ve sık iğne yapıyoruz. Bakın şuradan ve şuradan alıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar birleştireceğiz. En son parçanın dördünü de birbirine birleştireceğiz. Böyle kare bir motif oluşturacağız. Sonra tabanını birleştireceğiz. Ben bu birleştirmeleri yapayım, sonrasında görüşelim. Arkadaşlar ben bir de pufları da göstermek istiyorum. Bakın şöyle kenarlarına biraz yukarıdan alayım. Şöyle puflar yapıyoruz. Bunun içinde iki tane sık iğne yani iki tane bu birleştirme yaptığımız sık iğneler var ya, onlardan iki tane atlıyoruz. Sonra üçüncüye, tabii doğru, bir iki tane atlayıp üçüncüye, ama ön kısmına bakın, arkasına değil, tek alıyoruz. Bu arkadaki ipi birazcık uzun tutun. Şöyle biraz uzun kalsın. Düğüm atacağız çünkü. Sonrasında 3 tane zincir çekiyorum. 3 zincir çektikten sonra bakın bu zincir çektiğimiz, hani ilk ön lobda çekmiştik ya başağın önünde. Başağın arkasına ikili trabzan yapar gibi tığımın başına dolayıp geçirdim. Sonrasında ikili trabzan yaptım ama kapatmadım. Sonrasında tekrar bir ilmek, yine arka aynı yere ikinci ikili trabzanım, onu da bir kere geçiriyorum. Sonra yine tığımın başına dolayıp üçüncü ikili trabzanım, onu da şöyle geçirdim. Sonrasında dördüncü ikili trabzanım, sonrasında beşinci, aynı yere 5 tane ikili trabzan örer gibi örüyoruz kapatmadan. Sonra hepsini birden çekiyoruz tığımızdan ve bakın şöyle bir görüntü oluşuyor. Bu bizim sık iğnemizdi. Şimdi komplesine, sık iğnenin komplesine batıp bir tane sık iğne yapıyoruz. Bu noktada bu dönecek. Sonra bir zincir çekip ipi kesiyoruz. Bakın şöyle bir görüntü. Ama daha iyi dönmesi şey yapacağımız için bakın şöyle kestiğim ipi etrafında bir kez dolandırdım. Bunu da bir kez dolandırdım, başlangıç ipini. Şöyle bakın etrafında dolandırdım ve bu noktada artık şey yapacağız. Bir dakika, niye yapamadım? Çok pardon. Şimdi şunu bir kez dolandırıyorum. Bakın. Ve etrafında dolandırdıktan sonra ipi düğüm atıyorum. Şöyle altına doğru böyle bir bombeli bir görüntü elde ediyoruz. Sıkı olsun diye iki kere düğüm atıyorum ve kesiyorum. Bir kez daha yapalım. Şimdi bunu yaptık. Bir iki tane boşluk atladık. Üçüncü sık iğnenin bu ön başağına ipimi geçirdim. Tığımı geçirdim. Sonrasında arka ipi biraz uzun bırakıp 3 tane 3 tane zincir çekiyorum. Sonrasında bakın bu ip de zaten görünüyor. Bu zincir çektiğimiz başağın arkasındaki başağa gelip ikili trabzan öreceğiz. Bakın ikili trabzanı kapatmıyorum ama. İkinci ikili trabzanımı yine aynı yere yapıyorum. Yine bir kere çekiyorum, kapatmıyorum. Üçüncüyü yapıyorum. Bir kere çekiyorum, kapatmıyorum. Dördüncüyü yapıyorum. Bir kere çekiyorum, kapatmıyorum. Ve beşinciyi yaptıktan sonra yine beşinciyi de yaptıktan sonra hepsini aynı anda çekiyorum. Ve bu belli olan zaten bu sık iğne, şurası zincir çektiğimiz yer.
hemen altına gelip komple yani yapıyorum. Sık iğnenin içinden geçirip bakın bir tane daha sık iğne yaptıktan sonra bir zincir ve ipimi kesiyorum. Bu şekilde. Sonra düğüm atacağız. Bakın şöyle. Bu alttaki ipi alıp bir tur şöyle döndürüyorum. Hemen diğer iple birleştirip 2 tane düğüm atıyorum. Bu şekilde her köşeye, her birleştirme yaptığımız köşeye bu şekilde yapacağız. Bakın görüntü bu. Buraya da yaptım ben. Yani 4 köşeye de yapacağız bu şekilde. Bu şekilde bunları da bitirelim. Arkadaşlar ben her taraftan pufları ayarladım. Şimdi tabana dikeceğiz. Taban da burada. Yine kenarları yaptığımız gibi aynı mantıkta. Nereden? Buradan başlayacağız yapmaya. Bakın. Şöyle. 4 parçaya. Şöyle ortaya alacağım bunu. Ve hemen şuradan dipten örmeye başlıyorum. Şuradan aldım. Bakın şöyle bir zincir çektim. Sık iğne. Yine artık böyle sırayla gideceğiz. Şu şekilde bu arkalara çalışıyoruz yine yukarıda yaptığımız gibi sırayla. Şöyle. Alamadım bir dakika. Şuradan aldım, şuradan aldım. Aynı anda geçirip sık iğne. Bakın yine sırayla şuradan arkadan alıyorum. Bunun da arkasından karşılıklı gelen başaklara batıp sık iğne yapıyorum. Bu şekilde 4 tarafı da birleştireceğiz. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenirseniz ve abone olursanız çok mutlu olurum. Yapacak olan arkadaşlıklara kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki projelerimizde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.